Merhaba, Niyazi Bayı'nın değerli izleyicileri. Paylaşacağımız videonun konusu, Kur'an'da geçen Musa'nın denizi yarma hikayesidir. Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün hepimizin bildiği o büyük hikayeye, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i geçişine odaklanıyoruz. Ama bir şartla. Bu hikayeyle ilgili bildiğiniz ne varsa, bir anlığını zihninizin bir köşesine park etmenizi rica edeceğiz. Çünkü bu anlatıyı Niyazi Bali'nin merceğinden, onun akıl ve mantık süzgecinden geçirerek ele alacağız. Bambaşka bir şekilde. Bugünkü yolculuğumuzun amacı, o geleneksel anlatının biraz ötesine geçmek. Bali'nin Kur'an ayetleri üzerinden kurduğu mantık zincirini, ortaya attığı iddiaları anlamak ve kendimize soracağımız temel soru da şu. Niyazi Bali'nin analizine göre bu olay gerçekten doğaüstü bir mucize mi? Yoksa ardında çok daha katmanlı, sembolik ve hatta coğrafi bir açıklama mı yatıyor? Niyazi Bali'nin yaklaşımının temelinde yatan fikir tam olarak bu aslında. Ona göre Kur'an, bu tarihi kıssaları bir tarih kitabı gibi aktarmak yerine bu hikayeleri birer araç olarak kullanıyor. Bir araç olarak. Evet, amacıysa metnin derinliğine inebilen okuyucuya çok daha evrensel mesajlar vermek. Bu yüzden bugün Bali'nin analizleri ışığında bu meşhur hikayenin katmanlarını tek tek aralayacağız. O sembollerin ardındaki asıl mesajın ne olabileceğini birlikte keşfedeceğiz. O halde Niyazi Bali'nin en temel ve belki de en sarsıcı iddiasıyla başlayalım. Bali'nin tezine göre Musa'nın asıl görevi, hani sanıldığı gibi tevhid inancını Firavun'a ve Mısır halkına yaymak değil, çok daha spesifik bir hedefi var. Mısır'daki İsrailoğullarını oradan çıkarmak. Balin bu iddiasını temellendirmek için özellikle Şuara suresi 17. ayetin altını çiziyor. Ayetteki talep son derece net ve hatta siyasi bir tını taşıyor. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Bu, Bali'nin yorumunda neredeyse milliyetçi bir talep. Kesinlikle. Bali'nin analizinde Musa'nın veya Harun'un Firavun'a gel Allah'a inan gibi bir tebliğ derdinde olmadığı vurgulanıyor. Yani böyle bir gündemleri yok. Yok, tüm mesele Mısır'da baskı altında olduğunu, köleleştirildiğini düşündüğü kendi halkını yani İsrailoğullarını toplayıp oradan çıkarmak. Bu yorum hikayenin bütün dinamiğini ilahi bir tebliğden resmen ulusal bir kurtuluş mücadelesine dönüştürüyor. Bu başlangıç bile hikayeye dair yerleşik algıyı temelden sarsıyor. Peki bu politik misyon çerçevesinde Musa'nın bir Mısırlıyı yani bir Kıpti'yi öldürüp Mısır'dan kaçması olayını nasıl değerlendirmeliyiz? Niyazi Balin burada da akla pek yatkın gelmeyen bir noktaya parmak basıyor. Diyor ki, Firavun'un sarayında bir prens gibi büyümüş, o statüde birisi sokaktaki sıradan bir adamı öldürdüğü için neden canavliyle ülkeden kaçsın? Evet, bu çok mantıklı bir soru. Balin'e göre o günün sosyal hiyerarşisinde bu bir saray mensubu için affedilmeyecek bir suç sayılmazdı. İşte Niyazi Bali'nin analizindeki kilit düğümlerden biri de bu. Bali'ne göre bu kaçış anlık bir panik veya vicdan azabının sonucu değil, planlı bir siyasi manevranın neticesi. Bir manevra mı? Evet, Bali'nin teorisi oldukça çarpıcı. Musa'yı Firavun'a ihbar eden kişi dışarıdan biri değil, kendi halkından, yani İsrailoğullarından biri. Dur bir dakika, nasıl yani? Kendi halkı mı ihbar ediyor? Aynen öyle. Balin bu durumu şöyle açıklıyor. İsrailoğulları Musa'yı liderleri olarak görüyor ve onun önderliğinde Mısır'dan çıkmak istiyorlar. Ama Musa sarayda büyüdüğü için Firavun ile bağlarını tam olarak koparamıyor, arada kalıyor. Anladım, bir ikilemde. İşte bu ihbar onu geri dönülemez bir yola sokmak, Firavun ile arasını tamamen açıp tam anlamıyla kendi saflarına çekmek için yapılmış bilinçli bir hamle. Yani Musa bir nevi kendi halkının kurduğu bir tuzağın sonucunda Mısır'ı terk etmek zorunda kalıyor. Bu olayın seyrini tamamen değiştiriyor. Yani kaçış bir zayıflık anı değil, Musa'yı tam bağımsız bir lider haline getiren siyasi bir operasyonun parçası. Bu demişfikasyon, yani efsaneleri akılla açıklama çabası, Niyazi Bali'nin analizinde başka bir temel hikayeye de uzanıyor. Musa'nın bebekken bir sepete konulup Nil'e bırakılması. Hepimizin zihninde canlanan o meşhur sahne. Balin bu anlatıyı nasıl temelsiz buluyor? Niyazi Balin bu konuda doğrudan Kur'an metninin kendisine başvuruyor ve kronolojik bir tutarsızlığa işaret ediyor.
Araf suresi 127. ayeti delil olarak gösteriyor. Ne diyor o ayette? Bu ayette Firavun'un çevresindeki ileri gelenler Musa ve kavminin Mısır'da serbestçe dolaşmasından rahatsız oluyorlar. Bunun üzerine Firavun tehditkar bir şekilde şöyle diyor: "Onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını ise sağ bırakacağız." Niyazi Bali'nin mantık yürütmesi son derece basit. Eğer erkek çocukların öldürülmesi emri Musa zaten bir yetişkinken ve halkını Mısır'dan çıkarmak için mücadele ederken verildiyse, O zaman bebekken nehre bırakılması hikayesi. evet, annesinin onu bebekken bu katliamdan korumak için nehre bırakması hikayesi zaman mekan olarak imkansız hale gelir. Olayların sırası birbirini tutmuyor. Dur bir saniye, bu gerçekten de çok önemli bir nokta. Yani Balin, metnin kendi içindeki kronolojiye bakarak bu meşhur sepet hikayesinin tarihsel bir gerçek olamayacağını söylüyor. Peki, onun yorumuna göre bu kadar yaygın olan bu hikaye nereden geliyor? Bir kökeni olmalı değil mi? Niyazi Balin bu anlatının aslında Musa'ya özgü olmadığını, ondan çok önce farklı Mezopotamya ve Orta Doğu kültürlerinde var olan bir nehre bırakılan kahraman arketipi olduğunu savunuyor. Yani başka kültürlerde de var bu hikaye. Tabii. Ona göre bu eski kültürel anlatı daha sonra Yahudi yazarlar tarafından alınıp Musa'nın hayatına uyarlanmış. Hatta Babal'in bu konudaki mistik yorumlara ne kadar keskin bir tepki gösterdiğini İbn Arabi'nin Fususül Hikem eserindeki bir iddiayı eleştirirken ortaya koyuyor. Ne demiş İbn Arabi? İbn Arabi, Musa gelecek diye 70.000 çocuk öldürüldü ve ölen her çocuğun manevi gücü Musa'ya katıldı şeklinde bir yorumda bulunuyor. Babalin bu iddiayı akla ziyan bir Yahudi yalanı olarak nitelendirip "Nereden uyduruyorsun be adam?" diyerek şiddetle reddediyor. Oldukça sert bir tepki. Onun için bu tür açıklamalar aklı ve mantığı devre dışı bırakan kabul edilemez hurafeler. Anlıyorum. Şimdi yavaş yavaş konunun merkezine, yani denizin yarılması meselesine gelelim. Niyazi Valin'e göre bu olay, anlatıldığı gibi tek seferlik anlık bir mucize değil. Hatta onun iddiasına göre Musa, o meşhur Kızıldeniz'i hayatı boyunca bir değil, tam 3 kez geçti. Evet, Niyazi Bali'nin sıralaması bu şekilde. Birincisi, Kıpti'yi öldürdükten sonra Mısır'dan Medyen'e kaçarken O zaman peygamber değil henüz. değil ve o meşhur asası da yanında yok. İkincisi, yıllar sonra peygamberlik göreviyle Medyen'den Mısır'a dönerken. Üçüncüsü ve en bilineni ise İsrailoğullarıyla birlikte Mısır'dan topluca çıkarken gerçekleşen geçiş. Tamam, bu konuyu biraz açalım bakalım. Balin burada çok basit ama bir o kadar da güçlü bir mantık sorusu soruyor. Eğer Musa bu denizi 3 kez geçtiyse, neden sadece üçüncüsü bir mucize olarak anlatılıyor? İlk 2 geçişi nasıl başardı? O zamanlar yanında ne asası ne de ilahi bir emir vardı. O denizi tek başına sıradan bir insanken nasıl aştı? Bu soru tüm mucize anlatısını şüpheli hale getiriyor. Deki anlatımları yan yana koyuyor. Mesela Taha suresi 77. ayette Allah'ın emri onlara denizde kuru bir yol aç şeklinde geliyor. Asadan hiç bahsedilmiyor. Asa yok orada. Yok ama Şuara suresi 63'te anlatım çok daha dramatik. Vur asan ile denize, her bölük koca bir dağ oluverirdi. Bakara suresi 50. ayette ise sizin için denizi yarıp sizi kurtardık deniyor. Yine asa eylemin merkezinde değil. Yani aynı olayın en az 3 farklı versiyonu var metnin içinde. Bu durum bir mümin için ciddi bir çelişki gibi görünebilir. Balin bu farklılıkları nasıl yorumluyor? Bir hata olarak mı görüyor? Hayır, Balin bunu bir çelişki veya hata olarak değil, aksine Kur'an'ın kasıtlı bir sunumu olarak yorumluyor. Kasıtlı bir sunum mu? Evet, Kur'an'ın tıpkı Ashab-ı Kehf kıssasında mağaradakilerin sayısı hakkında farklı rivayetleri, hani 3, 5, 7 diye aktarıp hiçbirini doğrulamadığı gibi, burada da olayın halk arasında anlatılan farklı versiyonlarını sunduğunu söylüyor. İlginç. Balin'in tezine göre Kur'an, bu farklı anlatımları bir araya getirerek bize aslında bunların harfi harfine alınacak doğrulanmış gerçekler olmadığını, nesilden nesile aktarılan masalsı bir mitoloji olduğunu ima ediyor. Yani metin, bakın bu olay böyle de anlatılıyor, şöyle de diyerek
okuyucuyu aklını kullanmaya teşvik ediyor aslında. Aynen öyle. İşte burası işin en can alıcı noktası. Eğer anlatım mitolojik unsurlar barındırıyorsa o meşhur asa ne anlama geliyor? Denizin yarılması mucizevi bir olay değilse asanın denize vurulmasının sembolik anlamı ne olabilir? Niyazi Bali'nin yorumunda asa neyi temsil ediyor? Niyazi Balin'e göre asa sihirli bir değnek değil, tamamen sembolik bir kavram. Sembolik. Evet, asa, Musa'nın akıl gücünü, yıllar içinde edindiği tecrübeyi, coğrafya bilgisini ve hayat anlayışını temsil ediyor. Yani asa, onun zekası ve birikimi. Anladım. Dolayısıyla asanla denize vur emri, Bali'nin yorumuna göre aslında şu anlama geliyor: aklını kullan, birikimini devreye sok, tecrübenle hareket et ve bu sorunu çöz. Bu, ilahi bir pasif bekleyiş yerine insanın kendi aklını ve yeteneklerini kullanmasına yönelik bir teşvik aslında. Bu gerçekten güçlü bir metafor. Aklı ve tecrübeyi sembolize eden bir asa. Peki bu sembolik yorum güzel ama havada kalmaması için Bali'nin bunu destekleyecek somut, bilimsel bir açıklaması var mı? Bu geçiş coğrafi ve fiziksel olarak nasıl mümkün olmuş olabilir? Aklını kullanmak tam olarak ne anlama geliyor bu sahnede? Evet, sunuyor ve bu onun analizinin en somut dayanağı. Niyazi Balin olayın yaşandığı yerin Kızıldeniz'de bugünkü Şarm El Şeyh yakınlarındaki Tiran geçidi olduğunu belirtiyor. Belli bir lokasyon veriyor yani. Kesinlikle. Burası iki yaka arasındaki mesafenin oldukça daraldığı bir boğaz. Balin, bu spesifik bölgede yaşanan gelgit yani meczir olayına dikkat çekiyor. Meczir. Evet, bu doğa olayı sebebiyle sular günün belirli zamanlarında çok ciddi şekilde çekilerek su seviyesini yer yer diz boyuna kadar düşürüyor ve karşıya geçişe imkan tanıyan sığ bir yol oluşturuyor. Yani bu durumda Balin'e göre Musa bu yolu daha önce Mısır'dan kaçarken ve Medyen'den dönerken olmak üzere 2 kez kullandığı için bu doğa olayını suların ne zaman ve ne kadar çekileceğini bir yerli gibi biliyordu. Tam olarak öyle. Niyazi Bali'nin vardığı nihai sonuç şu: Musa kavmini oraya bilinçli bir şekilde getirdi ve suların çekilmesi için doğru zamanı bekledi. Bu onun için bilinen bir rotaydı. Bir strateji yani. Kesinlikle bir strateji. Onları takip eden Firavun ve ordusuysa bu coğrafi bilgiden ve gelgit olayından tamamen yoksundu. Onlar panikle sığ yola girdiklerinde zamanlama hatası yaptılar ve sular tekrar yükselmeye başlayınca da boğuldular. Anlıyorum. Yani Bali'nin analizinde yaşanan olay doğaüstü bir mucize değil, Musa'nın daha önceki 2 geçişinden edindiği tecrübeyi ve doğa bilgisini akıllıca kullanmasıydı. Bu bilginin cehalete karşı zaferiydi. Bu açıklama hikayeyi doğaüstü bir alandan çıkarıp tamamen stratejik ve akılcı bir zemine oturtuyor. Niyazi Balin analizinde sadece olayın fiziki boyutuna değil, metnin içindeki kavramların kendisine de odaklanıyor. Mesela alemlerin Rabbi kavramı. Balin'e göre bu ifade hikayenin geçtiği dönem için anakronik. Yani o döneme ait olması mantıksal olarak beklenmeyen bir ifade. Neden böyle düşünüyor? Bali'nin tezine göre Musa'nın yaşadığı dönemdeki Yahudi inancında alemlerin Rabbi gibi tüm evreni kapsayan evrensel bir tanrı anlayışı henüz yerleşmemişti. Onların inancı daha çok kabileye özgü bir İsrailoğullarının Rabbi anlayışına dayanıyordu. Kur'an'ın bu evrensel ifadeyi Musa'ya söyletmesinin asıl amacının, metnin ilk muhatabı olan Hazreti Muhammed dönemindeki Yahudilere kabile tanrısı anlayışından vazgeçip evrensel bir tanrı anlayışını benimsemeleri yönünde bir mesaj vermek olduğunu söylüyor. Anladım. Yani kıssa üzerinden güncel bir teolojik ders veriliyor. Tam olarak bu, yani Kur'an, Musa kıssasını bir vesile kılarak kendi indiği dönemin bir teolojik sorununa çözüm sunuyor. Bu da metnin tarihsel bir kayıttan çok didaktik bir metin olduğu yönündeki yorumunu güçlendiriyor.
Niyazi Bali'nin kurduğu bir başka çarpıcı paralellik daha var. Hz. Musa'nın kavmini Mısır'dan çıkarması, yani çıkış ve Hz. Muhammed'in inananları Mekke'den çıkarıp Medine'ye götürmesi, yani hicret. Evet, bu Bali'nin analizindeki çok önemli bir bağlantı noktası. Ona göre her ikisi de özünde bir kaçış ve bir kurtuluş operasyonudur. İkisi de aynı mantıkta. Aynı mantık. Nasıl Musa kavmini Firavun'un zulmünden kurtarmak için akılcı bir planla Mısır'dan çıkardıysa, Hz. Muhammed'in hicreti de Mekke'deki müşriklerin ölüm tehdidine karşı alınmış akli bir tedbirdir. Mucize değil, tedbir. Aynen. Balin, mucizevi anlatılara burada da aynı şüpheyle yaklaşıyor. Hz. Muhammed'in saklandığı mağaranın girişini, bir örümceğin ağla kapattığı ve bir çift güvercinin yuva yaptığı hikayesini de, tıpkı Musa'nın denizi yarma mucizesi gibi, peygamberlere insanüstü özellikler atfetmek için sonradan uydurulmuş menkıbeler olarak görüyor. Ona göre her iki lider de halklarını mucizelerle değil, akıl, strateji ve doğru zamanlamayla kurtarmıştır. Gerçekten de çok düşündürücü bir karşılaştırma. Her iki liderin de eylemlerini ilahi bir pasiflikten çıkarıp insan aklının ve iradesinin merkezde olduğu aktif bir mücadeleye dönüştürüyor. Peki, tüm bu analizden sonra toparlayacak olursak, Niyazi Bali'nin bize sunduğu ana fikir nedir? Bu kıssaları okurken zihnimizin neresinde durmalıyız? Niyazi Bali'nin vardığı sonuç oldukça net. Kur'an'da anlatılan bu kıssalar, harfi harfine anlaşılması gereken bir adli tıp raporu gibi olay kayıtları değil. Değil. Bunlar, masallar ve mitolojik unsurlar üzerinden okuyucusuna akla, hikmete ve bilime uygun evrensel mesajlar veren metinlerdir. Mucize olarak sunulan olaylar aslında aklın, tecrübenin ve doğa bilgisinin kullanılmasının sembolik anlatımlarından ibarettir. Anladım. Bali'nin kendi ifadesiyle yaptığı çağrı da bu yönde oldukça keskin. Bu yalanlarla Müslüman zihni zehirlenmiş, artık aklınızı kullanın. Çok güçlü bir sonuç. Aslında Niyazi Balin, dinleyiciyi ve okuyucuyu rahat koltuğundan kaldırmaya, ezberleri bozmaya ve kutsal kabul edilen metinlere dahi sorgulayıcı bir gözle, aklın rehberliğinde bakmaya davet ediyor. Tam da bu noktada. O halde Niyazi Bali'nin bu analizi ışığında sizi son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Eğer en temel ve sarsılmaz kabul edilen dini anlatılardan biri bile aslında sembolik bir anlam taşıyorsa ve akılla anlaşılması gereken bir doğa olayına dayanıyorsa, hayatımızda sorgulamadan doğru kabul ettiğimiz daha nice inanç, hikaye ve gelenek aslında çözülmeyi bekleyen birer metafor olabilir mi?